Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere çok ekonomik, çok az malzeme ile bir o kadar da kolay evde kaşar peyniri nasıl yapılır onun tarifini vermek istiyorum. Tüm detaylarını videomda paylaştım. Lütfen sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Öncelikle uygun bir tencereye 1 litre sütü alıyorum. Pastörize süt kullandım. Eğer ki çiftlikten aldığınız sütle yaparsanız daha da lezzet katmış olursunuz. Verdiğim ölçüler 1 litre süt için arkadaşlar. Tencereye sütün hepsini boşalttım ve üzerine 12 kaşık nişasta ekliyorum. Nişastayı tartarak yapacaksanız 280-300 gram arasıdır. Nişastalar dibe çöktüğü için iyice karıştıralım. Daha sonra ocağın altını açalım. Şu an ocak açılı değil. Lütfen ocağınızı açmadan nişastayı ekleyin. Ve iyice karıştıralım. Dibindeki nişastaları çözdürelim. Karanlık çıkmış. Kameradan kaynaklı arkadaşlar. Şimdi düzeldi. Ve tekrar iyice çırpmayı devam ediyorum. Tencereden kesinlikle elinizi çekerseniz dibini tutar ve hiç güzel olmaz. Lütfen bu aşamalara dikkat edelim. İyice çözdürdüm. Ocağın altını şu an açtım. Isınmayı başladıktan sonra diğer iki malzemeyi de ekleyeceğim. Artık süt ısındı ve üzerine tereyağını ekliyorum. Yaklaşık burada 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı var. Ve 200 grama yakın kaşar peyniri ekliyorum. Ve tekrar iyice çırpmaya başlıyorum. Lütfen bu aşama çok dikkat edin. Çünkü yoğunlaşmaya başladıkça dibini tutma ihtimali çok fazla. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi rengini sapsarı doğal tereyağı rengi. Tereyağlarım ev yapımı tereyağı olduğu için renklerini de görüyorsunuz. Çok güzel. Evet, koyulaşmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi tereyağı ve kaşarlar eridi. Şöyle kaynatma işleminde videoyu kesmedim. Biraz uzun oldu. Çünkü tüm aşamasını dikkatlice görmenizi istiyorum arkadaşlar. Keserek bir şey anlamayacağınız için bu şekilde videomu hiç kesmeden sadece hızlandırma yaptım. Evet, artık oldukça koyulaştı ve ağırlaştı. Eşimden yardım istedim. Eşim de sağ olsun yardım yapıyor. Şu an eşim çırpıyor. Tencereyi tutuyorum. Eşim de bir kaşar ustası olduğu için bu tarifimi çok beğendi. Gerçekten dedi kaşar lezzetinde olmuş dedi. Kim bulduysa helal olsun dedi arkadaşlar. Ben bulmadım biliyorsunuz. Tarif bana ait değil ama sizlerin de bu tarifi denemenizi öneriyorum. Gerçekten çok güzel lezzeti var. İyice çırptıkça bakın gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hal aldı. İyice çırpalım. Şöyle kenarlarını da toplayarak çırpmayı devam edelim. Bakın tencereden kendini bıraktığı an ocağı kapatarak kalıba dökebilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz artık tencereden iyice ayrılmaya başlıyor. Umarım videomu izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince tüm ayrıntılarını vermeye çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmına yazarsanız sizlere oradan rahatlıkla yardımcı olabilirim. Evet. Peynirim hazır. Sıcak sıcak süt kalıbının içerisine ekliyorum. Arkadaşlar sıcak kalıba dökün. Aksi halde soğudukça kıvamını almayacaktır. Yani şekil almayacaktır. Lütfen kaynar bir şekilde kalıba dökelim. Mutlaka ister bu şekilde süt kalıbına dökün, isterseniz farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de
bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha çok kitlelere ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarısına kadar doldurdum ve daha sonra yere vurarak boşluk kalmayacak şekilde, hava boşluğu kalmaması için vuruyorum. Bayağı bir yere vurmanızı tavsiye ediyorum. Yere vurdukça kendi şeklini alacaktır. Lütfen bunları dikkat edelim. Şöyle gördüğünüz gibi kaşıkla düzeltiyorum. Son dokunuşlarını da yapıyorum. Evet, iyice düzeltelim. Şöyle tekrar yere vuruyorum. Elimle sıkıştırarak da boşluk kalan yerlerinde dolmasını sağlıyorum bu şekilde. Tekrar iyice yere vurdum. Son kez üzerine düzeltiyorum. Çok az daha peynirim arttı. Onu da küçük bir saklama kabının içerisine koyuyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde. Kesinlikle sıcakken buzdolabına koymayın. Şoklanma olur ve peynir güzel olmaz. Soğuk, serin bir ortama koyun. Ben balkona koydum arkadaşlar. Balkonda bir gün bekledi. Sabahta gördüğünüz gibi sizlere artık dokusunu göstereceğim. Kalıptan çıkartıyorum. Şöyle. Saklama kabındaki peynirim de gayet güzel bir şekilde olmuş. Şöyle göstereyim. Çok da bereketli. 1 litre sütten yaklaşık 1,5 kiloya geçiyor bile hatta. Kaşar peyniri elde ediyoruz. Şöyle kalıbından çıkartıyorum. Öncesinde elimle şöyle tutuyorum ki bir anda düşmesin. Evet, gerçekten muhteşem olmuş. Görüyorsunuz, harika bir şekilde kalıplanmış. Ve keserek de sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. İnanın çok lezzetli bir peynir tarifi. Sadece bir ayrıntısı var arkadaşlar. Bu kaşar peynirimiz erimiyor. Çünkü içerisinde katkı maddesi olmadığı için eriyen bir kaşar peyniri değil. Lütfen bunu bilerek yapın. Pizza veya farklı tariflerde kullanacaksanız eriyen bir peynir olmadığını bilmenizi istiyorum. Ama kahvaltılıklarda tüketebilirsiniz. Börek içlerinde yapabilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde. Tadı da kaşara benziyor. Tavsiye ederim denemenizi. Ben çok seviyorum. Sıkça da yapıyorum. Tekrar dilimliyorum. Sizleri bakın. Kıvam harika oldu. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Hem çok pratik hem çok ekonomik bir peynir tarifi verdim bugün sizlere. Diğer peyniri de dilimliyorum. Onu da görmenizi istiyorum. Kalıptaki kadar dış kısmı tam düzgün olmadı. Kalıpta daha güzel oluyor. İkisine de bakın, ona göre yaparsınız. Yakın çekimde sizlere kıvamını gösterdikten sonra yorumlarda görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ufak da olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Sizlerin yorumları, beğenileri bizlerin kanalının gelişmesinde çok ama çok faydası var. Hepinize ayrı ayrı şimdiden teşekkür ederim. Tekrar şöyle dilimlemiş olduğum peynirimi tekrar göstereyim. Bakın gayet güzel oldu. İki yöntemle de yapabilirsiniz. İster saklama kabında, ister kalıpta. Bugünlük de bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.